adanın en ikonik ve en fotojenik noktalarından bir tanesi olan Mikonos'ta her yere gidebileceğiniz yerlerden hesabımızda 83-40 tuttu. How can I say? Abone olun. Abone olun. Yunanlıların çok güzel bir lafı var, siga siga diye. Yunanistan'ın en güzel adalarından bir tanesi olan Mikonos'a hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Mikonos vlog'a başlamadan önce YouTube kanalını takip edip beni izlemeyi unutmazsanız sevinirim. Ve şimdi hazırsanız Mikonos gezimiz başlıyor. İstanbul'dan uçuşumuz yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü ve şu an neredeyiz? Bakın Mikonos Havalimanı'ndayız. İstanbul'dan direkt uçtuk bu arada. Biliyorsunuz ki her vlogda söylüyorum. Yazın ve bazı zamanlar böyle birkaç tane adaya sefer düzenleniyor direkt olarak. İstanbul'dan aklınızda bulunsun. Biz Mikonos'ta Elinitas diye bir yerde konakladık. Konumu gerçekten çok merkeziydi. Özellikle merkeze yakın olmak isteyenler için bence konum olarak çok avantajlı. Bu arada havalimanından ulaşım da biraz sıkıntı. Çünkü otobüs aşağıda, yani fabrikada dolduğu zaman havalimanına gidiyor. 2'ye kadar var galiba. Sonrası biraz sıkıntı olabiliyor. Ama taksiyle 15 euroya havalimanından fabrika meydanının oraya kolaylıkla geldik. Uber'den baktığımızda 40 euro gösteriyordu bu arada. Uber çok daha pahalı. Gidip konuşursanız daha uyguna geliyor, bilginize. Evet, Mikonos'a 3. gelişim arkadaşlar. O yüzden Mikonos'la ilgili ne var ne yok her şeyi size açıklayıp anlatacağım bu videoda. Şimdi gece indiğimiz için Mikonos'a hemen dedik ki bir şeyler atıştıralım. Sonrasında güzelce dinlenelim ve yarın Mikonos'u gezmeye başlayalım. Bu arada Mikonos, Siros ve Tinos yapacağız. Bu Mikonos videosu ama bundan sonra Siros ve Tinos videoları da kanalımda olacak. O yüzden takip edip abone olmayı, zildirimi açmayı unutmayın lütfen. Şu an souvlaki yemeğe geldik. İlk yemeğimiz, hemen hızlı bir şeyler atıştıralım sonra eve gidelim dedik. Santo Karagöl, hadi geri güzel. Dondurma çok iyi çıktı ya. Hiç böyle bir performans beklemiyorduk. Random girdik sadece dondurma istiyoruz diye. Ama bayağı iyi çıktı. Şimdi ne yaptık? Sabah kahvaltısında bizim olmazsa olmazımız biliyorsunuz ki spanakopita, yani ıspanaklı börek. Bunu aldık hemen şöyle elimizde. Bir de Freddo Espresso'muzu aldık. Az süt, az şekerli. Sabah kahvaltımızı bu şekilde yapıyoruz. Sonrasında adayı keşfetmeye başlayacağız. Burada bitti zannediyorsanız Mikonos bitmedi. Koluma falan araba çarpacak birazdan. Bir de biz öncesinde Lalala diye bir yer var. Oraya gittik. Pankekleri falan çok güzel gözüküyordu. Ama içeride oturmamız gerekiyordu. İçeride oturmak istemedik. O yüzden yol üzerinde gördüğümüz Bacon Cake'e uğradık. En iyi neredeydik biz bunu? Kerkira'da. Kitnos da güzel. Bak, Kitnos vlogu da izlemediyseniz hemen izleyin. Şu üstte bir yere ekleyeceğim bak şimdi. Bu videodan sonra ona gidin izleyin. Atina'dan 1 saat uzaklıkta mükemmel bir ada.
Mikonos yolculuğumuza adanın kalbi ve merkezi idaresi olan Hora'dan başlıyoruz. Şu an içinden geçtiğimiz bu labirent gibi uzanan beyaz sokaklar aslında estetik kaygılardan ziyade stratejik bir askeri deha ürünü. Orta Çağ'da adaya sık sık baskın düzenleyen korsanların yön duygusunu kaybettirmek ve onları pusuya düşürmek, adanın meşhur şiddetli rüzgarlarını kesmek amacıyla sokaklar bilinçli olarak dar ve bu kadar da karmaşık inşa edilmiş. Küp şeklindeki geleneksel Kiklat evleri adanın yerel dokusunu en sef haliyle de yansıtıyor. Geldik adanın en ikonik ve en fotojenik noktalarından bir tanesi olan Little Venice'e. 18. yüzyılda adanın zengin tüccarları ve gemicileri İtalya'daki Venedik mimarisinden etkilenerek evlerini denizin hemen kıyısına inşa etmişler. Dönemin hikayelerine göre bu evlerin alt katlarında denize doğru açılan gizli kapılar bulunmaktaymış. Tüccarların korsanlarla işbirliği yaparak yağmalanan ticari malları kimseye yakalanmadan hızla evlerine depolamak için bu mimariyi kullandıkları da söyleniyor. Bu arada Little Venice tarafında gördüğünüz gibi çok güzel restoranlar da var denize sıfır. Özellikle burası akşamüstü daha çok kalabalık oluyor çünkü gün batımında inanılmaz güzel bir gün batımı oluyor burada. Ama tabii biraz kalabalık. Buradan ıslanmadan geçersek bence bizim için büyük bir başarı olacak. Küçük Venedik'ten sonra yukarıya birkaç adım yürüdüğünüzde adanın en ikonik silüetlerinden bir tanesi olan bu yel değirmenlerini görüyorsunuz. 16. yüzyılda Venedikliler tarafından inşa edilen bu değirmenler adanın coğrafi konumundan ve sert rüzgarlarından faydalanmak üzere tasarlanmış. Çevre adalardan deniz yoluyla getirilen buğdaylar burada öğütülerek una dönüştürülüyor ve ardından Avrupa ile Asya arasında seyahat eden gemilere satılıyormuş. Sanayi devrimiyle işlevini yitiren değirmenler günümüzde adanın sembolü olarak da korunuyor. Dünyada mimari açıdan en çok fotoğraflanan dini yapılardan bir tanesi olan Paraportiani Kilisesi'ne geldik. Buranın en büyük özelliği tek bir yapı olmaması. 14. yüzyıldan itibaren farklı dönemlerde inşa edilmiş 5 ayrı küçük kilisenin zamanla birleşmesiyle asimetrik ve eşsiz bir mimari form kazanmış. Thank you. Şapkam uçtu. 4 kilise tabanda yer alıyor. 5. ise bu kubbe gibi en üstünde duran kilise. Denize gitmeden önce bir şeyler atıştıralım dedik. Fabrika meydanına giderken burayı gördük. Kabak kızartması, patates kızartması, salata ve midye gibi birkaç bir şey söyledik. Yolunuz düşerse mutlaka kaydedin derim. Hem fiyatları uygun hem de yemekleri gerçekten lezzetliydi. Şimdi fabrika meydanındayız. Bu fabrika meydanı Mikonos'ta her yere gidebileceğiniz yerlerden bütün plajlara, havalimanına gideceğiniz tüm otobüsler buradan kalkıyor. Ama öncesinde bilet almanız gerekiyor. Bilet alacağınız yerde tam olarak burası. Buradan sıraya giriyorsunuz. Biletinizi alıyorsunuz. Üstünde de zaten otobüslerin yazıyor nereye gittiği. Şu hemen yan tarafında da taksiler var. Adada 31 tane taksi var. Bulabilirseniz taksiyle de gidebilirsiniz bu arada. Burada da Super Paradise'a falan gidecekseniz dolmuştan kalkıyor. Bileti içeride alıyormuşsunuz.
Şu da saatleri, en son saat 8.30'da var Super Paradise'dan. Otobüsün içerisinde de kredi kartıyla ödeme yapabiliyormuşsunuz. Onu da binince gördüm. Şimdi Mikonos'un en güzel denizlerinden bir tanesi, en güzel plajlarından bir tanesi olan Psarau'ya geldik. Suyu bence biraz soğuk ama gördüğünüz gibi berrak, inanılmaz bir denizi var. Mikonos'ta olduğumuz için tabii ki de beach ücretleri pahalı, şezlong ücretleri. Şu yan taraf var, ismini yazarım bu alta. 160 euro dedi kişi başı bir şezlong ücretine. Onun yan tarafında hemen başka bir yer vardı. Biz oradan 40 euroya hallettik. Aklınızda bulunsun ama zaten Mikonos'u biliyorsunuz artık yani. Bizim Bodrum'la, Çeşme'yle yarışır derecede. Ama zaten bunu bilerek geliyoruz. Eğer beach'e para vermek istemiyorsunuz hemen yan tarafında ücretsiz plajı da var. Yani sadece havlunuzu atıp denize girebiliyorsunuz. Çünkü Yunanistan'da herkesin denize erişimi var. Kıyıları o şekilde parsellemiyorlar. Ücretsiz girmek isteyenler için de yer her zaman ayırıyorlar. Denizden de güzel oldu ha, konuşmam şöyle. Ben sevdim bu olayı. Şimdi biz günü batırmak için nereye geldik? Nice and Easy'ye geldik. Burası zaten mutlaka görürsünüz hemen Little Venice'in yan tarafında. Ben bir tane Mediterranean kokteylleri varmış, böyle mastical yani sakızlı bir kokteylleri varmış. Ondan söyledim. Bir de yan masada gördük. Peynirli bir börek üzerine susam ve bal döküp servis ediyorlar. Görünce dedik ki bu neymiş ya, hemen bir deneyelim. İçeceğimi beğendim. Bayağı lezzetliydi. Geldiğinizde böyle geleneksel şeylerin de tadına bakın diyorum. Bu neymiş ya? Çok güzel. Şu yer değirmenlerini de alayım şöyle. Heh. Oo, çok iyiyiz. Ağza dolanacak güzel bir şarkı yapmış ama. Argiros'u buradan tebrik ediyoruz. Yunanlıların çok güzel bir lafı var. Siga siga diye. Her şey yavaş, sakin. Oluruna bırak. Acele etmene gerek yok. Zaman kaçmıyor. Anın tadını çıkar. Bakın şu an arkamızda mükemmel bir gün batımı var. Buraya geliyorsunuz. Yani Mikonos'a geldiğinizde günü bu şekilde batırmak bence en güzellerinden bir tanesi. Hemen şu karşımız, sabah size anlatmıştım. Küçük Venedik, Little Venice olarak geçiyor. Ya o tarafta oturup bir şeyler içebilirsiniz ya da hiç o kadar para vermeye gerek yok ya deseniz bile marketten bir iki bir şey alıp hemen şurada bakın insanlar nasıl oturmuş, anın tadını çıkartıyorlar, gün batımını izliyorlar burada. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Hayatın tadını çıkarmak işte tam olarak böyle bir şey. Yaptığın her şeyden zevk alacaksın. Ya da bak şimdi derseniz ki Halil bizi bunlar kesmez. Bizi çok daha güzel yerlere götür. Biz oraları da görmek istiyoruz. Size hemen nereye götüreceğim biliyor musunuz? 180 derece diye bir yer var. Mikonos limanının hemen tepesinde yer alıyor ve Mikonos'u 180 derece tepeden izleyebiliyorsunuz. Özellikle gün batımında gerçekten efsane oluyor. Zaten şu an görüntülerini de göreceksiniz. Mikonos'a geldiğinizde eğer bu şekilde Mikonos'u tepeden izleyip günü çok daha güzel batırmak isterseniz 180 dereceyi de tercih edebilirsiniz. Bu arada içeriye giriş ücretli. Aklınızda bulunsun, eğer yemek falan da yemek istiyorsanız önceden rezervasyon mutlaka şart. Gün batımından sonra yani akşam hava karardıktan sonra güzel DJ performansları falan da oluyor bilginize. Bakın mekan burası.
Tamamen tüm Mikonos ayaklarınızın altında. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Herkes zaten şurada fotoğraf çektiriyor. Daha bu çocuk ne yapsın size? Daha ne anlatayım ben size? Daha ne yapayım? Nasıl gaza geldim ama? Bu gaza gelmişlerin üstüne bir de takip edip yorum yapıp beğeni atarsanız çok mutlu olurum. Akşam yemeği için bir İtalyan restoranına geldik. Neler söyledik? Bir pizzamızı söyledik, bir de kapri salat söyledik. Burada çalışan bir çocuk var. İnanılmaz iyi Türkçe konuşuyor bence. Geldiğimizden beri nasılsın abicim diyor. Ne yapıyorsun kardeşim? Şu an izlediğiniz gibi. Ama bu arada yemeklerini bayağı sevdik. Yemekleri gayet lezzetliydi. Çalışanlar da gayet güler yüzlü. Zaten bir baktık puan da çok iyi. 4.8 almış. 2000 üzerinde yorum var. O yüzden benden size gönülden bir tavsiye olur burası. Bu arada çocuk Türkçeyi nereden öğrenmiş biliyor musunuz? Eşref Rüya ve Ezel dizilerinden öğrenmiş Türkçeyi. Fena değil. Çok teşekkürler. How can I say? Abone olun. Abone olun. Çok güzel kardeş. Yedik, içtik hesabımızda 83.40 tuttu. Şimdi devam ediyoruz. Belki biraz Mikonos gecelerine akabiliriz. Size orayı da göstermem gerekiyor diye düşünüyorum. Tabii ki Mikonos deyince aklınıza ne geliyor? Gece hayatı, eğlence vesaire falan geliyor. Ama Mikonos'un aslında plajları da çok güzel, çok güzel bir denize sahip Mikonos. Hem deniz tatili yapabilirsiniz hem de akşam olunca eğlenebilirsiniz Mikonos'ta. Tabii bunun için biraz paranızın olması gerekiyor. Çok iyi bir eğlence istiyorsanız. Skandinavya var. Buranın en meşhur barlarından bir tanesi. Eğer tabii isterseniz Süper Paradise'larda vesaire falan o taraflarda çok güzel eğlenceler de oluyor. Aklınızda bulunsun. Ama hani merkezin içerisinde nerede eğlenirim derseniz bence en güzeli Skandinavya'da eğlenebilirsiniz. Size bahsetmiştim akşam olunca Little Venice tarafı hareketleniyor diye. Şu anda oldukça hareketli Little Venice tarafı eğlenmek isterseniz diğer bir seçenek de bu Little Venice tarafındaki klaplar hem de denize karşı güzel. Bayağı da esiyor zaten. Mikonos adının hakkını veriyor yani. Tam bir rüzgar adası. Tabii Mikonos'taki asıl eğlenceler nerede oluyor? Beach Club'larda oluyor. O yüzden fabrika meydanından Beach Club'lara otobüsler kalkıyor. Buradan otobüsle de ulaşım sağlayabilirsiniz. Ben buraya saatlerini de ekliyorum. En son hangi saatte var görebilirsiniz. Sanırım 2 çeyrek geçeydi en son fabrikaya dönüşler.
Şimdi insanlara bakıyoruz da saat şu an 1. Daha yeni fabrika tarafına gidiyorlar. Çünkü insanlar burada saat 2'de falan beach club'lara gidiyorlar. Sabah otobüslerle de geri dönüyorlar. Yani Mykonos'ta eğlence hiç bitmiyor. Sabaha kadar, sabahın ilk ışıklarına kadar devam ediyor. Neden bir spiker edasıyla konuştum ben de bilmiyorum ama. Sabah kahvaltısı için plaja giderken yol üstünde Bambini'ye denk geldik. Meyveli yoğurt, tuzlu French toast ve bir de tuzlu pankek söyledik. Güzelce kahvaltımızı yapıp ardından direkt plajın yolunu tuttuk. Super Paradise denilen bir yere geldik. Burada Paradise Beach var, Jekio var. Burada da Talas diye bir restoran var. Buralara biz rezervasyon yaptırmadığımız için her şeye son dakika karar verdiğimizden dolayı mekana giremedik. Ama zaten iyi ki de giremedik çünkü kişi başı 130 euro dedi Paradise Beach. Zaten yer de yok. Ondan sonra Jekio zaten inanılmaz pahalı. Bir de aslında adanın diğer tarafında Scorpios var. Bu Bodrum'da da var. Burada da var. En meşhur yerlerinden bir tanesi. Aslında Scorpios'a gitmek istedik ama ben bir haftadır bakıyorum rezervasyon yok, hep dolu, hep dolu. Bugün neyse aradık vesaire yine rezervasyon yok. Böyle adada mı kalsak acaba diye düşünüyorduk hani merkezde yoksa başka bir şey mi yapsak diye baktık. Bir de tekne turları da var bu arada. İstiyorsanız buradan Naxos ve Paraso da götürüyor. Dedik ki o zaman otobüste de binelim. Super Paradise'ın oraya gidip en azından burada denize girebiliyoruz. Çünkü buranın ücretsiz olan tarafı da mevcut. Şimdi size orayı da göstereceğim. İnanılmaz güzel gözüküyor burası. Eğer burada şezlonglara gelirseniz önden arkaya doğru fiyatlar değişiyor. Yani ön taraftaki şezlonglar 130 euro ise arkaya doğru işte 80, 50 vesaire falan diye gidiyor. Bir de bizim oturduğumuz yeri de göstereceğim. Burası bize fiyat olarak biraz daha uygun geldi diğerlerine göre. Bakın size bahsettiğim Paradise burası. Paradise Beach dedikleri. Burası hemen halk plajı, ücretsiz. Burada ama şemsiye vesaire falan yok. Kendi şemsiyenizi getirirseniz burada denize girebilirsiniz. Bakın orada zaten insanlar giriyorlar. Orası ücretsiz olan kısım. Burası size dediğim bizim de olduğumuz Talas restoran ve biz restoran tarafına oturuyoruz. Bir de şu yukarıda gördüğünüz Jekio var. Mykonos'a gelmişken tabii ki de antik ve kutsal Delos Adası'ndan bahsetmemek olmaz. Mykonos limanından kalkan feribotlarla yaklaşık yarım saatte Delos antik kentine buradan gidebiliyorsunuz. Yunan mitolojisinde müziğin, sanatın ve ışığın tanrısı Apollo ile ikiz kız kardeş Artemis'in doğduğu yer olarak kabul ediliyor. Antik dünyada o kadar kutsal bir statüye sahip ki adanın saflığını korumak adına burada doğmak ve ölmek yasaklanmıştı. Milattan önce Ege Denizi'nin en büyük ticaret, siyaset ve inanç merkezi olan ada bugün üzerindeki tiyatrosu, tapınakları ve meşhur Aslanlı yolu ile tamamen bir açık hava müzesi gibi. Mykonos'tan ayrılmadan dedik ki bir Jimmy's'te gyros yemeyelim mi? Çok doldurmuşsunuz. Nasıl yiyeceğiz bunu? Açılışı yaptığımız yerden sizlere bir de kapanış yapalım istedik. Mykonos vlogu buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. YouTube kanalını takip edip beni izlemeyi unutmayın. Hoşça kalın.